Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadına doyamayacağınız harika bir peynirli poğaça tarifi paylaşmak istiyorum. Japonların ünlü Tanzong diye bir hamuru var. Poğaçaları bu hamurla hazırlayacağız. Ama bu hamur tarifiyle sadece poğaça değil, yumuşacık ekmekler de yapabilirsiniz. Gerçekten efsane bir hamur tarifi. Mutlaka kaydedin derim. Bence vakit kaybetmeden hemen tarife geçelim. Tanzong hamuru nedir? Bunun özelliği neymiş de bu kadar her şey yumuşak yapıyor diyorsanız bir bulamaç hazırlayacağız ve bunu hamurun içerisine karıştıracağız. Bunun için yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı unu alıyoruz ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra ocağın üstünde pişiriyoruz. İçinde pütürler kalmayan pürüzsüz bir hamurumuz olacak. Daha sonra soğuması için bir kenara alıp bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Bir karıştırma kabının içerisinde yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker ve bir paket kuru mayayı karıştırıyoruz. Daha sonra soğuyan bulamaçımızı da ekleyip bir tur daha karıştırıyoruz. Ardından da 2 adet yumurta ekliyoruz. Yumurtaları ekledikten sonra da bir kere daha karıştırıp tüm malzemeler birbirine iyice geçtikten sonra artık ununu ekleyebiliriz. Unu bütün hamur işlerinde olduğu gibi kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Karıştırma kabına unun yarısını alıyoruz ve üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra bir tahta kaşıkla biraz toparlanana kadar karıştırıyoruz. Hamur biraz toparlandıktan sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamuru elimizle yoğuruyoruz. Çok sert olmayan yumuşak bir hamuru elde edeceğiz. Ben tezgahta daha kolay yoğurduğum için un serptiğim tezgaha hamurumu alıyorum ve bir 10 dakika kadar pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Hamur pürüzsüz kıvama geldikten sonra tereyağı ekleyeceğiz. Tereyağı eklediğimiz zaman kesinlikle un koymamamız gerekiyor. O yüzden tereyağını koymadan önce hamurun tam kıvamına gelmiş olması lazım. Oda sıcaklığında beklettiğimiz 40 gram tereyağını da yani 2 yemek kaşığı kadar tereyağını da ekleyip hamurumuzu tekrar bir 5 dakika kadar daha yoğuruyoruz. Böyle ipek gibi ele yapışmayan harika bir hamur olacak. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Şu an yoğururken bile belli hamurun ne kadar güzel olduğu. Son testimizi de yapıyoruz. Hamura parmağımızla bastırdığımız zaman geri geliyorsa mükemmel bir hamur olmuş demek. Yoğurma kabına aldığımız hamurumuzu üzerini kapatarak 1 saat ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Ve 1 saatin sonunda hamurumuz tam 2 katına çıktı. Çok güzel kabardı. Hamuru tekrar tezgaha alıyoruz ve içinde biriken mayanın gazını çıkarmak için hafifçe biraz daha yoğurduktan sonra mümkün olduğunca eşit olarak 12 parçaya bölüp beze haline getiriyoruz. Bezeleri bir oklava ya da merdane yardımıyla açıyoruz. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi kesikler atıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey kesikleri atarken alt kısmından başlamayacağız ve yarısına kadar atacağız. Daha sonra da istediğimiz herhangi bir peynir koyarak rulo halinde sarıyoruz. Ben mozzarella kullandım ama kaşarla, beyaz peynirle hangisiyle isterseniz hepsiyle yapabilirsiniz. Ardından da bütün poğaçalarımızı birbirine yakın olacak şekilde fırın tepsisine diziyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. Kabardığı zaman birbirlerine yapışması gerekiyor ki yumuşak olsunlar. Poğaçalarımızın üzerini tekrar kapatıp bir 20 dakikada fırın mayası için bekletiyoruz. Üzerlerine fırça yardımıyla süs sürdüğümüz poğaçalarımızı 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımızı fırından çıkarttıktan sonra daha sıcakken erittiğimiz tereyağıyla güzelce yağlıyoruz. Son bir dokunuş olarak da üzerine doğranmış maydanoz serpiyoruz. Ve işte pamuk gibi yumuşacık peynirli poğaçalarımız hazır. Size içini de göstermek istiyorum.
Poğaçamızın ne kadar yumuşak olduğunu videodan bile görebilirsiniz. İçinde eriyen peyniri ve üzerindeki tereyağı ile gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın hiç pişman olmayacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı, önerilerinizi yorum kısmından benimle paylaşırsanız harika olur. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.